Merhabalar sevgili Başak, yükselen burcu, ay burcu Başak olan dostlar. Nisan ayında burcunuzu neler bekliyor? Evet, öncelikle 3 tane ana başlığımız var. Bunlardan ilki aslında sizin için belki de en önemlisi Merkür, yani yönetici gezegeninizin bu Boğa burcundaki retrosu olacak. Bu arada size iyi gelecek bir retro olacağını söyleyebilirim. Çünkü Merkür 3 Nisan'da Boğa burcuna geçiyor ve 20 Nisan'da bu burçta retro yapmaya başlıyor. 15 Mayıs'a kadar da retrosu sürecek. Şimdi siz bir toprak elementi burç olduğunuz için hani Boğa burcuna geçen Merkür'ün aslında olumlu desteğini alacaksınız. Hatta bu retronun da bence olumlu desteğini alabilirsiniz ki genellikle retrolar bizim hayatımızda bir takım eksikleri, yanlışları, geri dönüşleri getirir ya. Bir takım yanlışlıklar varsa hani sıkıcı sonuçlar da getirebilir ama bu retro sizin için bence olumlu çalışacak. 9. eviniz çok güçlü sevgili Başaklar ve bu Nisan ayı boyunca seyahatler, eğitim, öğrenim ve biraz hukuki süreçler olabilir. İlişkilerle ilgili konularda ay boyunca destekleyici bir Merkür görünümü var haritanızda. Özellikle de 20 Nisan'la 15 Mayıs arasında hani Merkür'ün retro yaptığı dönemlerde aslında biraz sizi belki geçmişle ilgili bağlantılı konularda, yerlerde, seyahatlere götürebilir. Eğitimle, öğrenimle, hukuki süreçlerle ilgili, ticaretle bu arada, iş anlaşmalarıyla da ilgilidir burası. Bence biraz geri dönüşler getirir ama bu geri dönüşler kaçırılan fırsatları getirme anlamında da çalışabileceğini söyleyebilirim. Yani dolayısıyla da sizin için olumlu bir yerleşimde olacak ay boyunca Merkür. Şimdi önemli olan ikinci bir olayımız da 6 Nisan'da Terazi burcunun 16 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Dolunay'a bakıyoruz hemen. Evet, dolunay sizin para evinizde sevgili Başaklar. Ve bu dolunayın etkisi 16-17 Nisan'a kadar sürecektir. Şimdi dolunayların amacı belirginlik getirmek, keskinlik getirmek ve görünmeyen veya biraz havada kalmış konuları netleştirmekle ilgilidir. Ve parayla ilgili beklentiler burada çalışabilir açıkçası. Çünkü tam karşısında bir Jüpiter var, Şiron var ve bunların Güneş'le birlikte hepsi sizin aslında paylaşılan kaynaklarınız dediğimiz. İşte miraslı konular olabilir, emeklilik olabilir, bankalarla ilgili konular, işte krediler, sigortalar, vergiler gibi alanlar. Belki de bir nafaka olabilir. Eş veya ortaklı bir işiniz vardır. Oradan bir sonuç bekliyorsundur. Burada da çalışma olasılığı var. Doğum haritanızın tabii aldığı etkiye göre bunlar değişecektir ki burası yine ay boyunca güçlü çalışacak ki özellikle parayla ilgili konularda 10, 11, 12 Nisan civarı mesela şanslı da aslında görünümler var. Bir takım fırsatlar getirebilir o dönemde. Fakat sizin dikkat etmeniz gereken bir 16-19 Nisan var. O süreçte Venüs-Satürn karesi yaşayacağız. Çünkü şimdi biliyorsunuz değişken grup burçlarda bir Satürn'ümüz var. Balık burcunda ilişkiler evinizden geçiyor. Ve 6 Nisan'da Merkür'de kariyer evinize geçecek. İlişkiler ve işle ilgili konularda bu söylediğim 14-19 Nisan tarihleri aralığında, bu arada belki de etki de almayabilirsiniz ama biraz ilişkilerde biraz sınanmalar diyelim, bir takım zorluklarla ya da anlaşmazlıklarla karşılaştırabilir. Ve gelelim tekrardan 20 Nisan'a. Şimdi 20 Nisan'da yıl boyunca etkilerinin süreceği bir güneş tutulması yaşayacağız ve bu tutulma aynı zamanda bir yeni ay. 29 derecede tam 8. evinizin girişinde, eğer burada bir yerleşiminiz varsa tabii etkili olacaktır. Özellikle derece olarak etki alıyorsanız. Bunlar genellikle dediğim gibi bazı hani sürprizli konuları da getirebilir. Beklenmedik gelişmeleri getirebilir. Finansla ilgili, miraslarla ilgili olma olasılığı var. Yani hayatta biraz böyle beklenmeyen, kadersel bir döngüyü çalıştıracaktır. Aslında uzun vadede biraz geçmişle de bağlantılı konular olabilir. Borç olur, bir takım paylaşılması gereken miraslı, aileyi ilgilendiren bir takım durumlar vardır. Onlar
gündeminizde yer alabilir. Ama en fazla, yani gerçekten eğer yükseleniniz Başaksa bir de o haritanıza baktırın derim. Bu alanda şimdi Venüs 9. evinizde, ama biraz sanki hukuki süreçleri de hayatınıza taşıyacak gibi duruyor. Burası hem eğitim dedik, seyahatler dedik, yurt dışı ile ilgili konular dedik. Tam olarak tutulmanın olduğu anda Venüs İkizler Burcu'nda, Mars 11. evinizde, sosyal ilişkilerinizle ilgilendiren bir takım gündemler olabilir. Çünkü 29 derece burayı Mars yönetiyor ve Mars sizin hani biraz böyle topluluk içinde bulunduğunuz yerler, alanlar, eş, dost veya belki ekip çalışmaları, birlikte bir şeyler, projeler yürüttüğünüz insanlar olabilir. Hani bu alanlar gerçekten çok önemli ölçüde çalışacağı için bir takım zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Hani parasal anlamda aslında bunlar daha çok hayatınıza gelebilir. Şimdi diğer yandan Satürn 7. evinizden geçiyor. Bu da ilişkilerle ilgili bir takım sorumlulukları arttırabilir. Ortaklı işlerle olma ihtimali de yüksek. Tabii biraz daraltabilir. Şu an Satürn 3 derecelerde. Eğer sizin bu derecede bir güneşiniz varsa mesela veya yükseleniniz varsa, özellikle ilişkilerle ilgili konularda bir takım can sıkıcı ya da sıkıcı da değil de sorumlulukların biraz insana ağır geldiği dönemler olur. Bunaldığı zamanlar olur. Aslında biraz da karamsar da hissederiz o dönemde. Çelişkiler, kaygılar, korkular yaşarız aslında. Belki ilişkinle ilgili ortak bir iş yapıyorsundur. Onunla ilgili bir takım zıtlıklar, anlaşmazlıklar, bir takım çare arayışları diyelim ya da. Böyle durumlar olabilir ama buranın, yani tüm buraların çözüm noktası bence şu 20 Nisan'la 15 Mayıs arasında yaşanacak o Merkür retrosunda, hani Boğa burcunda olacak, çözüme ulaşma, çözüme kavuşma gibi sonuçları olabilir. Şimdi şöyle de bir şey var. 17-18 Mayıs'tan sonra aslında şu tutulmayla beraber hayatınıza bir takım böyle ufak çaplı krizler gelse de, finansal konularda olabilir. Belki bazen sağlık sorunları da, hani sağlıkla ilgili konular olma ihtimali de var. Fakat 17 Mayıs itibariyle bunların hepsinin hani üstesinden gelebileceğiniz, çözüm bulabileceğiniz, güçleneceğiniz bir sürece doğru gideceksiniz sevgili Başaklar. Evet, sizin için önemli bir ay. Merkür Retrosu'nun getirileri de olacaktır. Ki en güçlü getirileri de aslında size olacak sevgili Başaklar. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.